Herkes burada mı? Herkes geldi mi? Nasılsınız? İyi misiniz? Magazin dünyasında yaşanan birbirinden ilginç olayları konuşacağız arkadaşlar. Sizlerin gelmenizi bekliyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konuşacağız. Kenan İmirzalıoğlu konuşacağız. Ajda Pekkan konuşacağız. Barış Arduç konuşacağız. Engin Akyürek konuşacağız. Hande Erçel konuşacağız. Güllü'yü konuşacağız. Mehmet Ali Erbil'i konuşacağız. Afra Saraçoğlu konuşacağız. Abi dizisini konuşacağız. Yayına katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin gelmenizi bekliyorum. Burada Top Fans diye bir şey yazıyor. Evet arkadaşlar, gelmenizi bekliyorum. Katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun yeni imajını nasıl buldunuz? Bugün Afra Saraçoğlu'nun setten paylaşımı, elindeki klaketle, dizinin klaketiyle yaptığı paylaşımı nasıl bulduk? Bunu konuşacağız. Özbekistan merhaba. Selamünaleyküm diyor Servin, işi sağlam. Nasılsın Servin? Aleykümselam. Charlin Tet merhaba. Hello. Simon Enet merhaba. Hello Simon. South Africa. Nur Hayat Aykoçlar merhaba. Esra nasılsın? Nurten Aydın nasılsın? Bir süredir mesajlarınıza, YouTube videolarının altındaki mesajlarınıza dönemiyorum yoğunluktan dolayı. Ne olur kusura bakmayın. Ama en kısa zamanda mesajlarınıza tekrar eskisi gibi cevap vermeye başlayacağım. Ege çok iyiyim, teşekkür ederim. En çok sevdiğim isimlerden biri Ege. Ege Denizi ve Ege Bölgesi. Esra Şah merhaba. Nurten nasılsın? Dilafruz, Nega Özbek Tiliga, Türk Tiliga Özbekistan. Eleonora Gürcistan. Servin, teşekkür ederim. Ben de iyiyim Servin. Herkes burada olduğuna göre başlayabiliriz. Katılım sayısı düşük. Biraz erken başladık. 5 dakika ondan mı? Arkadaşlara çağrı gitmedi bir YouTube çağrısı gitmemiş olabilir mi? Ola Bilal diyor. Ruh Melo. Ola Ruh Melo. Abi ezan mı okunuyor diyor Mutnix. Çok şükür ezan okunuyor. Miledi, Gürcistan'dan Miledi. Evet, Eslem abi lütfen işlemci çığlık at. Ne demek? Nurten Aydın beğeni gelsin. Evet beğeniler gelsin. Ve katılım sayısı çok az. Demek ki bildirmedi YouTube. Bildirmedi. Herkes yayını görüyor değil mi arkadaşlar? Yayın şu anda beni izleyenler, burada olanların hepsi yayını görüyor ve sesimi duyuyorlar değil mi? Mert, Dilafruz, evet diyor Servin. Tamam Ege evet, Nurten Aydın evet. Evet problem olmadığını teyit ettik arkadaşlarla. Peki dostlar, oyuncu Damla Sönmez. Bu arkadaş 38 yaşında. Damla Sönmez işini çok güzel yapıyor. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu, dizi ve sinema oyuncusu ve aynı zamanda dublaj sanatçısı, yani seslendirme de yapıyor. Kendisi Paris'te Sorbonne'da okudu. Daha sonra Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı ve Altın Portakal'da yıllar önce en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Altın Koza'da en iyi, Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Londra Film Festivali, Milano Film Festivallerinde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Sessiz sedasız, Damla Sönmez çok güzel işler yapıyor. Çukur dizisinde öne çıktı. Güllerin Savaşı, Gece Gündüz, Türkan, çok çalışkan bir sinemacı, bir dizi oyuncusu, bir tiyatro oyuncusu. Bir cümlesine takıldım. Bir cümlesini çok beğendim.
Onu size aktarmak için Damla Sönmez'i akışa aldım bugün. Aşkı nasıl tanımladığını açıklıyor Damla Sönmez. Aşk benim için bir ayna gibi. Kendini gördüğün, bazen büyüdüğün, bazen kaybolduğun bir alan. Oyunculukta da aşk sahnelerini iki ruhun birbirine değdiği bir an olarak görüyorum. Diyor ki bu çok hoşuma gitti. Damla Sönmez'in bu sözü çok hoşuma gitti. Bu söz üzerine kitap yazılır. Yani o kadar anlamlı bir söz. Oyunculuğu da çok güzel anlatan bir söz arkadaşlar. Bir dakika, yani hangi işi yapıyorsanız bir kenara koyun. Beni izlerken lütfen yemek yapmayın. Beni izlerken çocuğunuzun mamasını karıştırmayın. Beni izlerken kedinize, köpeğinizin önüne mama koymayın. Beni izlerken eşinizi öpmeyin. Beni izleyin. Bu cümleyi size geçirmem lazım. Oyunculukta da aşk sahnelerini iki ruhun birbirine değdiği bir an olarak görüyorum diyor Damla Sönmez. Mükemmel bir cümle. Damla Sönmez. Bunu Damla Sönmez'e ulaştırsanıza ne olur? Yani bu onunla ilgili çektiğim bu bölümü. Oyunculukta da aşk sahnelerini, virgül koyalım buraya, iki ruhun birbirine değdiği bir an olarak görüyorum. Yani oyunculuk arkadaşlar gibi yapmak ya. Yani sahici bir hayat değil oyunculuk. Hepimiz biliyoruz bunun böyle olmadığını. Rol yapıyorlar orada. Gibi yapmak deniyor ya. Rol yapmak. Ama gerçeğe en yakın oynamak zorundasınız. İnsanlara inandırabilmek için. Hem yüzünüzle, mimiklerinizle, hem fiziğinizle, vücut hareketlerinizle, artık sahneye göre, senaryoya göre, elinizle, ayağınızla, artık vücudunuzla en gerçeğe yakın şekilde oynamanız gerekir ya rolünüzü. Oyunculukta da aşk sahnelerini iki ruhun birbirine değdiği bir an olarak görüyorum. Yani aşkı da gerçeğe en yakın şekilde oynamalısın. Oyuncuysan, oyunculukta rolünü yaparken ve gerçek aşkta iki ruh birbirine geçer ya, zaman zaman iki ruh kenetlenir ya zaman zaman. Gerçek aşkta iki aşık insanın fısıldaşması, bir arada olması, bir şeyi paylaşması, anı paylaşması, sevişmesi, iki ruhun birbirine geçtiği anlardır ya, iki ruh tek ruh olur ya orada, tek beden, tek ruh tek beden olur ya, gerçek aşkta, aşkı yaşarken insanlar. Oyunculukta da diyor en azından tek beden, tek ruh birbirine geçmese de en azından birbirine değmeli iki ruh diyor. Oyunculukta da aşk sahnelerini iki ruhun birbirine değdiği bir an olarak görüyorum. Aferin sana be Damla Sönmez. Aferin. O kadar beğendim ki bu kadar güzel anlatılır ya. Oyunculuğun ne kadar önemli olduğu, ne kadar oyunculuğun sahici oynanması gerektiği, sahici rol yapmak gerektiği, sahiciye en yakın şekilde insanlara bunu geçirebilmek için çok yetenek harcamak, çok efor sarf etmek, çok kendisini geliştirmiş olması gerekiyor oyuncunun insanlara oyununu geçirebilmesi için ve aşk sahnelerinde de iki ruhun birbirine değdiğini hissettirebilirsen eğer seyirciye, gerçekten sen o işi, o sahneyi iyi oynamışsın demektir. Damla Sönmez, harikasın. Kutluyorum seni Damla Sönmez. Son zamanlarda bir oyuncudan duyduğum, işittiğim en güzel, en gerçekçi, en anlamlı cümle. Kolay değil. Sorbonne'da okumuş Fransa'da. Sorbonne Üniversitesi dünyaca meşhur. Sonra yetmemiş Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nı bitirmiş. Yetmemiş Yeditepe Üniversitesi'nde de tiyatro eğitimi almış. Üniversitelerde aynı zamanda normal lisans öğreniminin dışında böyle dersler de verilir ya dönem dönem. O eğitim sezonları da olur ya dönem dönem kurs gibi ama bir sertifika verilir. Herhalde onlara katıldı diye düşünüyorum. Bu arada Sinema Yazarları Derneği'nden de 2 önemli ödülü var ve Sadri Alışık ödüllerinde de yine kendisinin ödülleri var. Kutlarım Damla Sönmez. Hiç tanımıyorum.
Yani öyle bir tanışıklığım falan yok. Arkadaşım falan değil yani, öyle methetmek için söylemiyorum. Helal olsun, çok başarılı. Evet. Barış Arduç'un dizisi yayından kalktı ya, Hande Erçel'le oynadığı arkadaşlar. Barış Arduç önemli bir oyuncu. Biz Hande Erçel daha medyatik olduğu için Hande Erçel'i çok konuşuyoruz ama Barış Arduç önemli bir oyuncu, sevilen bir oyuncu. Hepimiz biliyoruz bunu. Çok takipçisi var, çok seveni var çünkü dünyanın her yerinden, hem Türkiye'den hem yurt dışından Barış Arduç. Ama ne yazık ki heyhat, önemli olan, asıl olan birinci olarak senaryodur, ikinci olarak oyunculuktur. Sinemada da, dizilerde de senaryo çok önemli. Senaryoya, senin yolundur senaryo. Düşünün, tren raylar olmasa gidebilir mi? Raylardır, yoldur senaryo. Tren onun üzerine gidecek, o yola uyarak gidecek. Araba o yolda gidecek, o yoldan çıkarsa olmaz. Yol kötüyse gideceği yere varamaz ki. Senaryo kötüyse ne yapacak oyuncu? Nasıl gidecek? Gideceği yere nasıl ulaşacak? Oyuncuyu da araba düşünün. E, Asıl olan birinci planda senaryo, ikinci planda oyunculuk. Barış Arduç, Hande Erçel'in dizisi kötüydü arkadaşlar. Dizi kötüydü. Engin Akgürek. Engin Akgürek o kadar klas bir oyuncu ki, o kadar iyi bir oyuncu ki, kendisini bugüne kadar e, defalarca sevdirmiş, oynadığı dizilerde, filmlerde. İspat etmesine gerek yok. Ancak şu anda oynadığı dizi yayından kalkmak üzere. Daha ikinci bölüm yayınlandı. Hayal kırıklığı devam etti. Birinci bölümde çok kötü reytingdi. İkinci bölümde de çok kötü reyting aldı dün gece. İkilerde reyting. Böyle bir şey olabilir mi ya? Engin Akkürek gibi bir oyuncuyu harcıyorsunuz. Çünkü kötü hikaye seçmişsiniz. Çünkü kötü senaryo. Çünkü bıktı artık insanlar. Türkiye'de 70 yıldır, 80 yıldır bu toprak savaşı, aşiret savaşı, aşiret kavgaları, şiddet hikayelerini izlemekten. Yıllarca romanları yazıldı, hikayeleri yazıldı, sinema filmleri çekildi. Tarık Akanlar, Yılmaz Güneyler, oynamayan kalmadı. Kadir İnanırlar, Türkan Şoraylar, Hülya Koçyiğitler, Fatma Girikler. İnsanlar doydu artık o aşiret savaşlarına, toprak savaşlarına, kan davalı hikayeleri. Şiddetten bıktık artık ya. Ya her akşam ekranın karşısına ailece geçiyor insanlar. Biraz eğlenebilmek için, biraz keyif alabilmek için. Şiddet, böyle gerginlik filan. Bak, harcandı Engin Akkürek. Engin Akkürek gibi bir oyuncunun oynadığı dizi 2 reyting alamaz. Doğru dürüst bir hikaye yazsaydınız. Ve bayan oyuncular, karşısındaki partnerler de beğenilmedi. Hem uyumsuz dendi, hem de onların oyunculuğu beğenilmedi. Bu dizideki oyunculukları beğenilmedi arkadaşlar. Kim? Gülsüm Ali ve Belçin Bilgin. Onlara da çok yoğun eleştiriler var. Engin Akkürek gibi bir oyuncuya, şimdi tabii Engin Akkürek'in de seçimini yaparken ona göre seçmesi lazım. Yani ona sunuluyor, daha evvelden hikaye gönderiliyor. Senaryo hikaye olarak gönderiliyor, geliyor sinopsis en azından. Onu okurken, ya bu iş çok tekrarlanan bir iş, bu hikaye. Ya ben bunda olmayayım deme hakkı var. Diyorlar zaten, bir sürü senaryo geliyor önlerine, bir sürü hikaye geliyor. Seçimlerini ona göre yapıyorlar oyuncular zaten. Partnerlerini seçerken de başrol oyuncusunun böyle bir hakkı var. Star oyuncuysan kiminle oynayacağına itiraz edebiliyorsun. Yönetmen, yapımcı bir oyuncu seçmiş olabilir. Ya ben bunu değil de şunu da istiyorum, şunu düşünüyorum filan deyip onlarla toplantı yapıp istişarede bulunabiliyorsun. Şimdi burada deniliyor ki Engin Akkürek'in başrol arkadaşlarıyla da uyumsuzluğu vardı deniliyor. Bakın, yaprak dökümü başladı ve sürüyor. Hande Erçel'in dizisi Barış Arduç'la kaldırıldı. Arkasından Ben Onun Annesiyim 4. bölümde kaldırılıyor. Yani bu şimdiki Now TV'de kaldırılıyor. Ben Onun Annesiyim şu anda yayınlanacak olan bölümle, yeni bölümle kaldırılacak. Son bölüm, final. Aynadaki Yabancı 7. bölümde final yapıyor ATV'de. Yani Barış Arduç Hande Erçel'le 3 etti. Bereketli Topraklar'ın reytingi çok kötü. 2.36 totalde.
Rating klasmanı total 2.36, 1.87 AB kategorisinde, 2.32 de ABC kategorisinde. Çok kötü. Bu da kalkar. Haftaya bunun ne olacağını açıklarlar. Yani Engin Akyürek, Gülsüm Ali, Belçin Bilgin, Yiğit Koçak, İlayda Akdoğan, Sarp Akkaya. Ama insanlar, ben seyretmedim, seyredenlerin yorumlarına baktım. Güvendiğim insanların yazdıklarına baktım. Yok. Kimse şans vermiyor. Kadın oyuncular özellikle beğenilmedi. Başrol uyumu yok ve günü de yanlış, yayın günü de yanlış deniyor. Teşkilatın karşısında tutulması çok zor deniyor. Bana soruyorsunuz, Kerem Bürsin'in dizisi de düşük reyting alıyor Bilal Bey. Kerem Bürsin dizisi için hiçbir şey söylemiyorsun. Evet, Kerem Bürsin dizisi düşük reyting alıyor ama bu kadar düşük değil. Onda işliyse, o işliyse 4'ü falan görüyor. Bir ara ilk başlarda 5'i de gördü galiba reyting olarak. 3'lerde falan geziyor. Biraz düşerse o da kaldırılır. Biraz düşerse 13 bölüm, şu anda zannedersem 13 bölüm doldurması bekleniyor. Onun için sabrediyor yapımcılar, yapımcı ve ekip. Mümkün olduğu kadar istikrarlı yapmaya çalışıyorlar, çekmeye çalışıyorlar ama gidişi iyi değil Kerem Bürsin dizisine. Millet bıktı Kerem Bürsin'i televizyonda görmekten. Bıktı, o reklamlarda oynuyor. Şimdi yurt dışından bizi izleyenler tabii anlayamıyorlar burada. Şöyle söyleyeyim. Kerem Bürsin Türk televizyonlarında, bütün televizyonlarında gösterilen Türkiye'nin en büyük cep telefonu teknoloji şirketinin reklamında oynuyor. Turkcell'de oynuyor. Ve her dakika karşımızda. Hangi kanalı açsanız Kerem Bürsin reklamda 5G geliyor, 5G geliyor. Hay 5G batsın be, 5G geliyor. Devamlı böyle bir reklam. Millet bıktı Kerem Bürsin'i görmekten. Geldi artık. Yani bir kısmı da diziyi bu yüzden seyretmiyor bence. Yine mi bu adam filan oluyor insanlar çünkü. Tamam, reklamdan güzel para kazanıyorsun ama senden soğutuyor bu kadar çok reklam olunca. Her şeyin bir ölçüsü olmalı. Şöhret yönetimi denen bir şey var. Şöhret yönetimine bu söylediğim konu da dahil arkadaşlar. Sadece çapkınlık görüntüsü vermemek, çapkınlık yapmamak değil şöhret yönetimi. Bu söylediğim de dahil. Ama tabii para kazanıldığı için unutuluyor işin bu tarafı. Afra Saraçoğlu'na yanlış mı yapılıyor? Afra Saraçoğlu'na sıradan bir avukat görüntüsü, bir bayan avukat görüntüsü imajı yükleyeceğinize çok klas bir avukat, bayan avukat, çok zengin, çok kaliteli, çok varlıklı, çok böyle burnu havada bir avukat karakteri yazamaz mıydınız Afra Saraçoğlu'nda? Çünkü görünen Afra Saraçoğlu'nun çok sade giydirdiğiniz, ne o be? Liseli kızlar gibi giydirmişsiniz Afra Saraçoğlu'nu. Sıradan bir ceket ve altında bir pantolon. Bir kadın avukatın mini etek giyip Afra Saraçoğlu gibi güzel bir kadın avukatın üzerinde harika bir ceket, saçlar topuz yapılsaydı, kendi doğal saç renginde saçlar topuz yapılsaydı, harika taşlı, elmas taşlı küpeler, burada yine bir elmas taştan bir gerdanlık, çat 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 yürüyen yüksek topuklu bir kadın avukat, kendinden emin, başı dik. Afra Saraçoğlu'na böyle bir karakter yakışırdı be. Göreceğiz, dizi başlasın öyle konuşuyor Kenan İmirzalıoğlu geçen gün. Aşk yaşayacaklar, yaşamayacaklar tartışmasına. Şimdi bana da bunu izlerse der, dizi başlasın, senaryoyu bilmeden konuşuyorsun. Başlasın, göreceğiz. Kenan İmirzalıoğlu'nun önüne geçmesin diye, partnerinin önüne geçmesin diye Afra Saraçoğlu'nu böyle sıradan giydirdiyseniz, saçlar açık filan böyle salaş bir görünüme kavuşturduysanız kıza yazık olur bakın. Kıza yazık olur, konuşacağız. Tarçın, istersen yanıma gel. Ama yani yayın yapıyorum Tarçın. Sokaktan köpek sesi geliyor, Tarçın durmuyor. Evet. Sizler ne düşünüyorsunuz? Maşallah maşallah.
Fatih Onur korkuyor abi dizisi tutma. Onur korkuyor abi diyor. Ümran Keleş abi dizisi tutmazsa Mert'in dizisi sürülecek. Masfon Javat size selam verdi. Ayça Sever Kerem Bürsin zaten çok kötü oyuncu. Ne yapacak reklamlardan vurgunu vuracak. Hala düzgün Türkçe konuşmak için direniyor. Fatih Afra Hanım bu sene TV oynayacağım dedi. Sonra niye kabul edildi? Para güzel geldi çünkü iyi para verdiler. Parayı yükselttiler. Parayı yükselttiler. O da ne yapsın? Para kazanmak zorunda. Genç bir kadın. Şimdi kazanmayacak da ne zaman kazanacak? O da para önce 2,5 milyon teklif ettiler haftada. Kabul etmedi. Ben dedi yapmayacağım bu sene dinleneceğim dedi. Bir hafta sonra menajerini yolladılar yanına. Çanakkale'deydi o zaman biliyorsunuz Balıkesir'de işte annesinin yanındaydı. Menajerini yolladılar. Hayır dizi çekiyordu öbür diziyi çekiyordu. Pera dizisini çekiyordu. Menajeriyle en yakın arkadaşı gitti. Onur Güven Atam onlardan rica etti. Menajeri de para kazanacak çünkü ikna ederse %20'si menajerinin zaten doğal olarak. Onlar gitti Afram'ın yanına sete, işte o Çanakkale'nin oralardaki sete ve bir hafta sonu biliyorsunuz onları yolcu ederken arkalarından su döktü Afra. Onlar ikna ettiler dediler ki Onur Bey parayı da artırdı. Ondan sonra haftada 3,5 milyon verecek. Hadi Afra oyna Afra filan diye ikna ettiler. Servin işi sağlam. Afra'yı harcayacaklar. Ya bak ben bunu söylemek istemiyorum Serve. Asla Afra'yı harcayamazlar. Afra yine sıyrılır aradan. Yine başka birisi olsa harcanabilirdi. Ama Afra bizler hepimiz herkes orada Afra'nın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Ve insanlar Afra'yı görmek için tabii ki Kenan İmirzalıoğlu da değerli bir oyuncu, eski bir oyuncu, kendisini ispat etmiş bir oyuncu. Onun da sahnelerini merak ediyor insanlar, onu da merak ediyorlar ama burada birinci planda Afra Saraçoğlu insanların gözünde. Bütün dünya onu merak ediyor. Onun için izleyecek bütün dünya. İlk önce kusura bakma Kenan yani. Çiğdem Feyzoğlu doğru tespit Bilal Bey nasıl öyle bir avukat olur? İnşallah öyle bir avukat olurdu. İnşallah Afra Saraçoğlu dizi iyi reyting yapar. Afra da iyi paralar kazanır dizinin içinde karakter olarak. Oynadığı rolde iyi paralar kazanır. İyi kazanç elde eder. O da sınıf atlar dizide karakter olarak sınıf atlar. Yani zengin bir avukat. Milyarderlerin avukatı sınıfına geçer o da. Ümran Keleş yani Kenan'a laf gelmesin diye Afra'yı seçti Onur. Yok ya. Tabii ki Kenan'ı kolluyor. Afra'yı da kolluyor ama Afra da onun biliyor starı, yıldızı. Afra ona para kazandıracak olan insan. Burada Onur Güven Atan biliyor ki birinci derecede kendisine para kazandıracak olan Afra Saraçoğlu. Kenan İmirzalıoğlu değil. Dünyaya Afra sayesinde satacak bu diziyi arkadaşlar. Dünyaya bu diziyi Afra Saraçoğlu sayesinde satacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun da dışarıda seyircisi var, alıcısı var ama 7-8 sene geçti üzerinden. Değil mi? Dolayısıyla e, Afra'nın partneri kim olacaktı falan bu tartışmalara girmeye gerek yok gençler, çocuklar. 26 bölüm olmadan yurt dışı almıyor diyor Ayça Sever ama Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için yurt dışının beklentisi çok büyük. Çok büyük arkadaşlar. Bekleyelim, göreceğiz. İkisi de bence yıldızlarını parlatmaya devam edecekler. Kim ne derse desin. Bu fikirdeyim. Kim ne derse desin. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yıldızlarını parlatmaya devam edecekler. Afra Saraçoğlu ile ilgili söyleyeceklerim bitmedi. Birazdan o konuya devam edeceğim. Evet. Şarkıcı Gülben Ergen'i çok takdir ettim. Helal olsun şarkıcı Gülben Ergen'e. Bravo Gülben Ergen diye zaten bir story de attım. Gülben Ergen 2010 senesinde, bundan 15 sene evvel Çocuklar Gülsün diye derneği, affedersiniz,
Bir dernek kurmuştu. İsmi Çocuklar Gülsün diye derneği. İçinizden bazılarınız biliyorlar bu konuyu. Derneğin amacı Türkiye'de anaokulu olmayan köylere, ilçelere anaokulu kurmak. Ama bunu nasıl yapıyor? Biliyorsunuz bunları devlet yapıyor ya da özel şahıslar, şirketler yapıyor okulları. Gülben Ergen devletten Milli Eğitim Bakanlığı'yla okulların bağlı olduğu bakanlıkla anlaşma yaptı. Devlet bana anaokul arazisi göstersin, yapabileceğim arazi göstersin, ihtiyaç olan yerleri söylesin. Ben de zengin iş adamlarından, zengin hanımlardan, iş kadınlarından yardım alacağım. Onların desteğiyle o gösterdiğiniz arazi üzerine okul inşaatlarını gerçekleştireceğim. Okulları bitireceğim, yapacağım tamamen. İçine derslikler, öğrencilerin masaları, sandalyeleri, sıraları, bütün her şey, kitaplar, her şey, mutfaklar, yemekhaneler, her şeyi dört dörtlük yapıp size bakanlığa teslim edeceğim dedi. Bakanlıkla anlaşma yaptı 2010 senesinde ve bugüne kadar arkadaşlar 59 dün 59. anaokulunu açılışını yaptı Gülben Ergen Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte. Bu çok güzel bir şey. Senede 4 tane anaokulu gerçekleştiriyor. İhtiyacı olan, ihtiyaç duyulan yerlerde. Bunu bir dernek olarak yapıyor. Bir şahıs, bir hanım, Gülben Ergen, bir şarkıcı, tanınmış bir şarkıcı Türkiye'de iş adamlarını arıyor. Çevresini kullanıyor, iş kadınlarını arıyor telefonla. Diyor ki ben böyle böyle bir okul yapacağım. Atıyorum işte bu okulu nereye yaptı? Hatay'ın Hassa ilçesinde yaptı. Hatay depremde yıkılan bir şehrimiz Türkiye'de. Bundan 2,5-3 sene evvel olan depremde yıkılmıştı Hatay. Ben orada anaokulu ihtiyacı var. Anaokul yapacağım. Şu kadar bir para sizden gelirse bu okulun yapımına önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz. Diğer bazı iş adamlarından da rica edeceğim. Ne kadar lazım kızım sana? Atıyorum. İşte diyor ki Gülben Ergen 150 milyon lazım. Tamam 50 milyonunu ben veriyorum ya da 20 milyonunu ben veriyorum ya da hepsini ben veriyorum diyen de oluyor. Diyen de oluyor ama şartım var diyor. Okulun adına benim hanımımın ismini koyacaksın. Tamam diyor Gülben Ergen. Böyle böyle bir ay sonra Aralık ayında önümüzdeki ay 60. okulu açacak Adıyaman'da. Düşünsenize 15 yılda 60 okul açmış olacak. Yani yılda 4 okul açıyor. Bir kadın, bir sanatçı çabasıyla. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir şey. Helal olsun sana Gülben Ergen. Helal olsun sana Gülben Ergen. Deprem bölgesinde, Türkiye'nin 3 sene evvel deprem olan bölgesinde açtığı okul sayısı Gülben Ergen'in son 3 yılda sadece deprem bölgesinde 16 tane okul açmış. Bravo Gülben Ergen. Bütün dünyadaki sanatçılara örnek olsun. Herkese örnek olsun. Tabii ki değerli sanatçılarımız, şarkıcılarımız, oyuncularımız içinde çok güzel yardımlar yapan, hayırda bulunanlar var. Tabii ki var. Gülben Ergen'inki de değişik ve çok faydalı bir hizmet. Onu söylemek istedim. Peki arkadaşlar, Güllü'nün kızı, şarkıcı Güllü bundan 45 gün önce vefat etti. 6. kattaki evinden düştü. Güllü'nün kızı katil diyenler sosyal medyada Güllü'nün kızına çok fena yorumlar yazıyorlar. Bu arada bazı tanıklar da gittiler. Güllü'nün kızının aleyhinde annesini o öldürmüştür diye ifadeler verdiler. Ama Güllü'nün kızı evinde savcılık soruşturmaya devam ediyor. Onu gözaltına almıyor, tutuklamıyor. O Güllü'nün kızı ben kendimden eminim diyor. Ben öldürmedim annemi diyor. Ve savcılıkta diğer bazı incelemelerin sonuçlanmasını bekliyor. Bilirkişi raporlarının gelmesini bekliyor. Şimdi Tuğyan Ülkem Gülter kızın adı. Bugün bir sosyal medyada story'de bir paylaşım yaptı. Annesiyle kızının kendi kızıyla ölen annesinin fotoğrafını paylaştı. Biz kulaklarımızı kapattık, seni yaşıyoruz annem dedi. Yani biz bu söylenenlere, bu iddialara kulaklarımızı kapattık. Anneciğim seni yaşıyoruz. Senin acını yaşıyoruz. Senin ardından üzülüyoruz. Kendi derdimize
yanıyoruz biz demek istedi. Bir hafta önce de yine bir paylaşım yapmıştı Tuğyan, Güllü'nün kızı. O zaman da kendisiyle annesinin fotoğrafını yayınlamıştı. Gidene mi yanayım, kalana mı anne yazmıştı o paylaşımın altına da. Şimdi Güllü burada bu paylaşımlarla acaba kendisini acındırıyor mu? Bu paylaşımlarla acaba dolaylı olarak topluma bir mesaj mı veriyor? Ben masumum, uğraşmayın, annemin acısını yaşayacağım filan. Bir yandan da kendisini böyle mağdur gösterip taraftar toplamaya mı çalışıyor acaba diye insanlar düşünüyorlar, yorumlar yazıyorlar filan. Ama ben burada Tuğyan'ı şu bakımdan eleştirmek istiyorum. Ya senin tamam bu paylaşımları yap ama Tuğyan biz kulaklarımızı kapattık seni yaşıyoruz annem filan. Senin kulakları kapatmaya ihtiyacın yok. Eğer sen masumsan, eğer sen anneni öldürmediysen ki ona inanmak zorundayız şu anda. Bunun aksini mahkemeler ispat etmediğim sürece sen suçsuzsun şu anda suçsuzsun ispat olmadığı sürece. Çünkü masumiyet karinesi diye bir şey var her zaman söylerim. Ama madem toplum senin üzerine bu kadar çok geliyor kardeşim o yumruğunu masaya vursana. Basın toplantısı yapacağım de. Herkes koşarak gelir. Bütün gazeteciler, televizyonlar. Bir basın toplantısı düzenle. De ki orada topluma açıklama yap. Yahu yeter artık be. Ben masumum. Ben annemi falan öldürmedim ya. Ben cani değilim. Ben masumum. Bakın çok yanlış yapıyorsunuz. Benim katil olduğumu ileri sürenlerle hem bu dünyada uğraşırım hem o öbür dünyada uğraşırım. Hakkımı helal etmem hiç kimseye. Ben masumum be diye bağır ya. Bas bas bağır ya. Niye yapmıyorsun bunu Tuğyan? Neden yapmıyorsun? Neden insanları def etmiyorsun? Defolup gitsinler. Neden yapmıyorsun bunu? Masum olduğuna inanıyorsan. Neden yapmıyorsun? Ben düşünüyorum da benim başıma Allah korusun, Allah göstermesin. Böyle bir sıkıntı gelse, böyle bir dert gelse ve insanlar bana dese ki sen katilsin, sen öldürdün filan ha. Böyle ya bir iki sabrederim, üç sabrederim. Sonra bütün gazetecileri toplarım, televizyoncuları. Herkes gelir. Türkiye zaten bunu merak ediyor. Ne diyecek diye. Herkes gelir o basın toplantısına. Ondan sonra git Gazeteciler Cemiyeti sana bedava yer de verir. Gazeteciler Cemiyeti basın toplantısı için sana bedava salon da verir. Kira falan da almaz. Gazeteciler Cemiyeti var. Cağaloğlu'nda yeri İstanbul'da. Telefon numarasını da veririm sana istiyorsan. Bütün gazetecileri de çağırır oraya. Bütün televizyoncularını da çağırır cemiyet. Onlar ararlar, çağırırlar. Herkes gelir oraya. Orada masum olduğunu söyle ve insanlara o mesajı ver ya. Eğer masum olduğuna inanıyorsan, masumsan. Bu iş bu kadar böyle uzayıp gitmesin. Savcıdan önce sen konuşmanla, orada yapacağın söylemlerle toplumu inandır. Hani savcı bilirkişi raporlarını bekliyor diyoruz ya. Madem masumsun bu iş böyle uzayıp gitmesin ya. Kendin bağır insanların karşısına geç ben masumum diye haykır ya. Ben olsam bunu yaparım yani. Böyle yaparım yani. Böyle yaparım. Tabii böyle yaparım. Avukatını falan da oturtma yanına. Kimseyi oturtma. Çık aslanlar gibi tek başına orada. Kardeşin de suçlanmıyor. Sen suçlanıyorsun. Bir tek sen suçlanıyorsun. Kardeşin evde değildi çünkü. Çık tek başına orada aslanlar gibi. Tek başıma geldim buraya. Bakın avukatım falan da yok de. Ben masumum arkadaş. Ne istiyorsunuz benden ya? Dostlar, seviliyorsunuz. Evet. Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil geçen gün biraz boş boğaz deriz biz Türkler değil mi? Boş boğazlık yaptı. Konuştu. Nereye gittiğine bakmadan konuştu. Ve dedi ki işte ben yıllar önce ben bütün karılarımı aldattım. Yıllar önce değil. Bütün eşlerimi aldattım dedi. Hepsini aldattım dedi. 5 kere evlendim Mehmet Ali Erbil değil mi? Bu 5. Hepsini aldattım dedi. Bakalım kaç kere evlenmiş.
Muhsine Kamiloğlu ilk eşi. Ondan sonra bir daha evlendi boşandıktan sonra. İki oldu. Sedef Altuntaş, Nergis Kumbasar 3, Sedef Altuntaş 4, Tuğba Coşkun 5, Gülseren Ceylan 6. Bir hanımıyla 2 kere evlenince o 2 sayılır. Evet, 6. kere evlendi Gülseren Ceylan şimdiki. Geçen Ağustos'ta evlenmişti. Mehmet Ali Erbil Türkiye'nin en ünlü şovmeni, televizyon sunucusu, en komik insanlardan biri Türkiye eğlence dünyasından. Yurt dışından bizi izleyenler için söylüyorum. Onlar da biliyor gerçi. Bu konuşmayı yaptı Mehmet Ali Erbil ve içlerinden bir tanesi içinde, bu hanımlarından bir tanesi içinde, keşke onu bırakmasaydım dedi. Keşke onu kaybetmeseydim, ondan boşanmasaydım dedi. Onu da aldatmıştı. O hanım Sedef Altuntaş'tı. 2001-2003 yılları arasında evli kaldığı Mehmet Ali Erbil'in. Mehmet Ali Erbil Kıbrıs'ta aldattı Sedef Altuntaş'ı ve Sedef Hanım boşanma davası açtı. Boşandı Mehmet Ali Erbil'den. Onu genç kızlığında tanımıştı Mehmet Ali Erbil'i. Ve Mehmet Ali Erbil ben illa evleneceğim bununla demişti. Çok beğenmişti onu ama Sedef Altuntaş da Mehmet Ali Erbil'in o tatlı diline, esprilerine, o şöhretine, çok karizmatik, çok şöhret, etrafında bir sürü insanlar, Türkiye'nin televizyon yıldızı o yıllarda Mehmet Ali Erbil televizyonlarda en yüksek reytingi alıyor. Birinci oluyor reytinglerde filan. Sedef Altuntaş da 19 yaşında bir genç kız onun büyüsüne kapıldı ve evlendi ama evlendikten sonra da Mehmet Ali Erbil karısını aldattı ve yakalandı. Sedef Altuntaş Mehmet Ali Erbil'i yakaladı ve boşandı. Şimdi de keşke onunla ayrılmasaydım falan diyor. Neyse Mehmet Ali Erbil'in şimdiki hanımı Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil bu konuşmayı yapınca eşlerimin hepsini aldattım deyince ve arkasından da keşke onu bırakmasaydım dediği eski eşlerinden birisi için de böyle söyleyince evi terk etti Gülseren Ceylan. Çekti gitti evden. Çekti gitti. Affetmeyeceğim bir daha dedi. Ben onu bir daha affetmeyeceğim dedi. Çekti gitti. Mehmet Ali Erbil de karısı gittikten sonra ya ben karımı çok seviyorum niye gitti filan diye arkasından böyle konuştu, çıktı, TikTok'ta yayın yaptı. Ben karımı çok seviyorum. Ya onu üzdüysem pişmanım. Aman karıcığım geri gel. Ben seni kaybetmek istemem. Eskiden de o filan diye böyle açıklama yaptı. Neyse Gülseren Ceylan şimdi bugün kendisi bir video çekti, paylaştı. Eşimin açıklamaları için sosyal medyadan şunu söylemek istiyorum dedi. Kırıldığım noktalar oldu ama geçmişle ilgili konuştuğu için ona çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Ben bugün kocamın beni sevdiğinden çok eminim. Zaten sevmese benimle evlenmezdi. Ayrıca aramızda küslük olur. Şu an trip atabilirim. Barışırız, barışmayız, ayrılırız, ayrılmayız. Tamam o bir magazin figürü ama lütfen gerçekten artık salın bizi. Ayrıca evi de terk etmedim. Evlilik öyle bir şey değil arkadaşlar. Bir yuva kolay kurulmuyor dedi Gülseren Ceylan. Ya bunlar oyun mu oynuyorlar bizle? Oyun mu oynuyorsunuz bizle Mehmet Ali Erbil? Yani Gülseren Ceylan sen çok fazla kendine güvenme. Bu kadar söyleyeyim sana. Allah sizi mutlu etsin. Bunu da söylüyorum. Bak bunu da söylüyorum ama Mehmet Ali Erbil'i de bilmiyorum vallahi. Evet. Evet dostlar. Sizleri çok seviyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i de çok seviyoruz. Afra Saraçoğlu ile ilgili Onur Akay bir yazı yazdı ve Afra Saraçoğlu'nun Nagi ile Arnavutköy'deki evinin hemen önünde deniz kenarında yürüyüş yaptığını yazdı Onur Akay. Nagi'yi gezdirirken dedi hayranların hücumuna uğradı. Nagi'yi kafasında şapka, gözünde güneş gözlüğü Afra Saraçoğlu biliyorsunuz sokağa hep öyle çıkar. Ama hayranlar onu tabii tanıyorlar. Ve fotoğraf çektirmek için insanlar başına üşüşmüşler. Hiçbirini kırmamış Afra Saraçoğlu. Hayranları Nagi'yi de çok sevmişler.
Nagi'yi de okşamışlar. O da kızım da sizi seviyor demiş Afra Saraçoğlu da hayranlarına, onu sevenlere. Ve böyle çok güzel bir zaman geçirmiş hayranlarıyla Afra Saraçoğlu. Onları hiç kırmayan birisi daha var. Hayranlarının fotoğraf geri çevirmeyen fotoğraf isteğini. Kim o arkadaşlar? Hayranları fotoğraf çektirmek istediği zaman. Kim o? Hiç onları kırmayan, onların isteğini geri çevirmeyen hayranlarını kim var? Mert diyor Nurhayat, Mert. Mert var. Emine de Mert dedi. Emine de Mert dedi. Sevda da Mert dedi. Ya biliyorsunuz hepiniz. Siz çalışıp da geldiniz galiba dersinizi. Martin de Mert dedi. Tunzale Mert. Martin Merdo diyor. Servin de Mert diyor. Semra da Mert diyor. Ya sizler kopya çekmiyorsunuz değil mi? Meral de Mert diyor. Herkes bildi ya. Münevver de Mert diyor. Afra ne yapsa yakışır Dotasel. Aykut Mert, Filiz Yeniçeri Kaplan Mert, Sema Duman Tepe Mert. Herkes Mert dedi. Tabii ki Mert diyor. YTDT. Dota Mertçi, Merdo diyor Ümran Keleş. Mert hakikaten ya hiç kimseye kırmıyor değil mi arkadaşlar? Yani olanca sevimliliğiyle hayranları ne isterse hemen onlara yardımcı oluyor. Fotoğraf çekiyor. Bir tane altı yazıcı olun tabii. Mert Ramazan. Mert Ramazan Demir'in kimsenin haber yapmasına ihtiyacı yok ki. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun hiç kimsenin haber yapmasına ihtiyacı yok. Onların başarısı zaten Allah tarafından onlara veriliyor, sağlanıyor. Çünkü onlar işlerini çok iyi yapıyorlar, çok seviyorlar ve iyi insanlar. İkisi de iyi insan, iyi huylu insanlar ve yardımsever insanlar. Dolayısıyla arkadaşlar onlar onların işleri her zaman rast gider. Nurhayat Afram diyor, Buse Uslu Mert diyor. Evet, Top Fans diye bir şey var burada. Top Fans, Top Fans. En etkin takipçileri görüyorum. Muammer Nur Hayat, Yıldız Çelik, Sema Dumantepe, Oyunlar 4270, Dota Sel, Dilya, Keren, Servin İş Sağlam, Ümran Keleş, Osman Ulusan, Martin Ay Yıldız, Nur Hayat. Bu Top Fan en etkin takipçiler. Ben bunu yeni görüyorum. Yeni bir uygulama galiba. Osman Özkan, Banu Kavaş, Mert Afra, Buse Mert, Buse Uslu bana selam verdi. Aleykümselam. Dostlar, özel abonelerim burada mı? Özel abonem. Demin şeyi gördüm değil mi? Nelida Manzano buradaydı değil mi arkadaşlar? Arjantin'den Nelida Manzano. Yanılmıyorum değil mi? Özel abonem. Yeşil renk rozetiyle. Gördünüz mü siz Nelida Manzano'yu Arjantin'den yeşil rozetiyle özel abonem? Demin anlatırken dikkat edemedim. Bir yeşil rozet gördüm ama Nelida'ydı galiba. Dilek Şenyurt olsaydı Dilek Şenyurt kalıyor, ayrılmıyor. Ama Nelida Güney Amerika'dan canlı yayın çok saat ters olduğu için onun ülkesine bir merhaba diyor açılışta. Yayın açıldığı zaman sonra ayrılıyor. Sonra videodan izliyor. Evet buradaydı diyor Ümran Keleş. Teşekkür ederim. Nurhayat ben gördüm diyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Nelida Manzano. Bak geldi. Merhaba Maestro Bilal. Nelida geldi. Yine Nelida. Nelida orada saklanıyor musun sen bir yerlerde? Bak geldi Nelida Manzano. Maestro Bilal. Nelida nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Her şey yolundadır hayatında. Teşekkür ederim beni izlediğin için, beni takip ettiğin için. Buradan binlerce kilometre uzaklıkta Arjantin'de Dilfanaz Bolives, Tilga Tacıma, Mert'in dizisi nerede çekilecek? Ay Yıldız, Banu Kavaş. Evet, Dilek Şenyurt, Frankfurt'tan Dilek Şenyurt burada mı acaba? Samiye Yüksel burada mı arkadaşlar? Diğer özel abonem. Yusuf Dündar İstanbul'dan. Yusuf'la karşılaşamaz olduk. Yusuf Dündar İstanbul'dan burada mı acaba? Pusuya, neresi Pusuya? Bilal Bey selamlar. Tüm Türk kardeşlerime Pusuya'dan selamlar diyor. Rusya'dan olması lazım herhalde değil mi? Kiril alfabesiyle ismini de anlayamıyorum ama
Aleykümselam. Çok teşekkür ederim. Ümran Keleş, Ay Yıldız, Nur Hayat. Peki. Onları görmedim diyor Nur Hayat. Peki. Teşekkür ederim Nur Hayat. Delfina Dimasio, Şili'den, yine bir Güney Amerika ülkesinden özel abonem, özel üyem. O burada mı? O da yok galiba. Peki arkadaşlar, dilerseniz sizler de özel abonem, özel üyem olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken katıl düğmesine basmak. Katıl düğmesine basıp yönlendirmeler sizi götürüyor. Özel abone olabiliyorsunuz. Sizi sanki St. Petersburg'dan mı? Peki. St. Petersburg'dan. St. Petersburg'a ben geldim. St. Petersburg çok güzel bir şehir. St. Petersburg'u ben çok sevdim. Kanallar şehri. Geldiğimde kıştı. Her taraf buz olmuştu ve kardı. Ama çok sevdim. St. Petersburg'u doyasıya gezmiştim. Almanya 2 saat fark var diyor Nur Hayat. Evet. Sito merhaba. Banu Kavaş, Mert Afra. Çok sait oldum diyor. Ben de çok memnun oldum. Evet dostlar. Şimdi çok sağ ol diyor. Sen de çok sağ ol. Dizilerden öğreniyorsun galiba Türkçeyi. Pek çok yabancı yurt dışında dizilerden öğreniyor. Andorra'dan yeni bir takipçim vardı. Geçen gün gördüm, çok memnun oldum. Burada mı acaba Andorra'dan? Avrupa'da küçük minicik bir ülke. Stoak çok beğendiğini söylüyor Afra'nın yeni imajını. Sema Bilal Bey, huzurlu akşamlar. Çok teşekkür ederim. Nur Hayat, ben de sana teşekkür ederim. Azerbaycanlı mısın? He, Azerbaycanlıyam diyor. Peki. Azerbaycanlısın ama St. Petersburg'da yaşıyorsun. Ay Yıldız Yusuf gelir bence yakında diyor. Ama Yusuf başka kanalda olacak diye biliyorum. Star'da olacak diye biliyorum. Bakalım. Peki dostlar, hepinizi çok seviyorum. Yarın günlerden Salı. Yarın kimle beraberiz? Yarın yayında İpek Can Bulat var yarın yayında. İpek Can Bulat. Ünlü astrolog, astrolojinin prensesi İpek Can Bulat da yarın yayınımız. Sizler de iyi ki varsınız. Aykut Ögen, Fatih, Mert'in partneri inşallah başarılı biri olur. İnşallah Afra Saraçoğlu olur Mert'in partneri. Peki size soru. Afra Saraçoğlu Mert'le oynayacak Yusuf'ta deseler ama dizisi tutmayacak. Kenan İmirzalıoğlu'yla dizisi tutmayacak. Dizi bitecek. Ve Afra Mert'le oynayabilecek, Mert'le oynayacak deseler Yusuf'ta kabul eder misiniz dizisinin tutmamasını? Kenan İmirzalıoğlu'yla dizisi tutmasın, Mert'le oynasın. Kabul eder misiniz? Mert güzel bir partner olursa kasıp kavur ortalığı. Afra gibi partner konusunda hata yapmaz diyor. Avukat Çağla karakterinde inşallah belli olur diyor Sto. Tunzer'i yok kabul etmem diyor. Nur Hayat üzülürüm diyor. Akita merhaba dedi. Aykut Ögen dizi öyle olacak zaten. Göründe bakın diyor. Gülşen ya. Ay Yıldız yok ya, önce bir ayrı ayrı denesinler diyor. Stoak hayır inşallah tutar diyor. Harika olur diyor. Servin içi sağlam. Tutmasın diyor. Dizi zaten tutmayacak diyor Osman. Ümran Keleş evet diyor. Sonunda Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun birlikte oynaması kesin olacak diye böyle seviniyorsunuz ama bu tabii bizimki bir hayal yani, olacak diye böyle bir gerçeklik yok. Hande ve Barış gibi olmasalar diye ayrı ayrı çekiyorlar. Afra'nın dizisinin başarısız olmasın diyor. Tabii ki her ikisinin işlerinde başarılar dileriz diyor Stoak. Nur Hayat, ben gidemiyorum ya. Gidemiyorum sizleri okumaktan. Bu kadar beğeniyorum yorumlarınızı. Gülşen Dönmez buradayım Bilal Bey, tutmayacak kesin Afram olacak sonunda. Sevda Gün, yaş farkını bu kadar konuşursanız tutmaz tabii diyor Sevda. Ya Sevda Gün, gerçekleri konuşmayalım mı? Yaş farkına gözümüzü kapayalım mı? Gözümüzü kapayalım mı? Kapayalım mı gözümüzü? Konuşacağız tabii. Ben gazeteciyim. Gördüklerim doğruları anlatmak zorundayım. Ümran Keleş, Sevda. Cavit bana selam vermiş. Cavit, benden de sana çok selamlar. Ben gittim, Tarçın havlayıp duruyor, beni çişe götür diyor. Ben Tarçın'ı gezdirmek zorundayım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız.
Beğen yapmayı unuttunuz yine. Bak ne kadar az kaldı beğen. Ne kadar az beğen.